Merhaba arkadaşlar, Kargay Sapan yani Dil Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Dilan ve bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün birlikte İngilizce seviyenizi ölçüyor olacağız. Başlamadan önce eğer henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Okay, so we are going to test your English today. Başlamadan önce tabii ki biraz seviyelerden konuşmamız gerekiyor. Arkadaşlar İngilizce'de 6 seviye vardır. A1 seviye başlangıç seviyesi, that's the beginner, right? So beginner level, and then we have A2. A2 seviye, elementary yani temel seviye, artık biraz küçük küçük cümleler kurabildiğiniz, anlayabildiğiniz seviye. Right? B1 seviye, intermediate yani orta seviyedir arkadaşlar. B2 seviye, upper intermediate dediğimiz yani orta üstü seviye ve aslında birçok İngilizce öğrenen veya başka diller öğrenen insanların gelmek istediği seviye genellikle B2. Okay? Artık B2 iseniz kolay bir şekilde film izleyebiliyorsunuzdur, altyazısız şekilde, right? Daha iyi anlayabiliyorsunuz ve daha akıcı konuşabiliyorsunuz demektir. And then we have C1 and C2. C1 ve C2 seviyelerimiz var. C1 seviye advanced, that is artık en üst seviyeler arkadaşlar. C1, C2 artık native seviyesinde olduğunuzu gösterir. Şimdi başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gerçek bir seviye testi bütün 4 skills'i içerir olması gerekir. Yani nedir bu skills'lar? İşte reading, okuma, writing, yazma, listening, dinleme ve speaking, konuşma olmak üzere bütün bu becerileri ölçü olması gerekir. Yani bu testte biz sadece bir fikir edineceğiz aslında. Okay? Ve ne olacak? İşte hem kelime hem de gramerle ilgili sorularımız olacak. Size yardımcı olmasını istiyorum. Hem bir fikriniz olur seviyenizle ilgili hem de eğer bir konuda, diyelim ki bir gramer konusunda hata yaptık, bir fikrimiz olacak. Right? O konuya tekrar çalışmamız gerektiğiyle ilgili. Alright? Şimdi kelime ve gramer sorusu gelecek dedik. Her seviyeyle ilgili 5 sorum olacak. Her sorunun ardından size 5 saniye vereceğim. Okay? And then we are going to talk about the answer. Ve sonrasında kısaca cevabın neden o seçenek olduğu ile ilgili küçük konuşacağız. Okay? Then let's get started. So we are going to start with A1 level questions, easy ones. Here we go. Question number 1. What is the opposite of hot? Hot sıcak demek arkadaşlar, right? Opposite, zıttı. Bu kelimenin zıttı hangisidir? A, cold, B, warm, and C, heat. The correct answer is A, cold, right? Hot, cold. Question number 2. Choose the correct sentence. A, she go to work every day. B, she goes to work every day. And C, she going to work every day. The correct answer is she goes to work every day. She olduğunda present simple tense'te ne yapmam gerekirdi? Es takısı getirmem gerekirdi, right? Bu yüzden cevabım B. What's the plural of child? A, childs, B, children, and C, childless. The correct answer is children, right? Child çocuk, children ne demekti? Çocuklar. Which number is 15? Okay? So 15 is C, right? 15 sayısı. 50, 50. 15 ise 15. One more question with A1. What time is it? What time is it? A, it is 3 o'clock. B, it is Monday. And C, it is happy. Doğru cevabım A seçeneği değil mi? Zaman soruyor bana. What time is it? Saat kaç?
Okay, let's see A2 questions. Which word means quick? Hangi kelime, aşağıdaki hangi kelime quick anlamına gelir? A. Fast, B. Slow, and C. Late. The correct answer is fast, right? Fast, quick ikisi de hızlı, çabuk anlamına gelir. Choose the correct question. A. You do what? B. What you do? C. What do you do? Hangi soru doğrudur? The correct answer is C. What do you do? I coffee every morning. A. Drinks. B. Drink. C. Drinking. Doğru cevabım drink değil mi? S takısını sadece he, she, it için kullanıyordum. Değil mi? I drink, you drink, we drink, they drink demem gerekir. The next question, which one is a fruit? Hangisi bir meyvedir? A. Apple, B. Potato, and C. Carrot. The correct answer is apple. Apple is a fruit. One more question we've got. What time is it? 3, right? We said A, it is 3 o'clock, B, it is 6 o'clock, and C, it is 9 o'clock. The correct answer is it is 3 o'clock, saat 3. Now let's move on with B1 questions. B1 seviyesine geçtik. Bakalım nasıl gideceğiz? Which word means the same as happy? Aşağıdaki kelimelerden hangisi happy anlamına gelir? A. Sad, B. Angry, C. Joyful. The correct answer is joyful. I have lived here 2010. A. For, B. Since, and C. At. Present perfect sorusu. I have lived here was the right answer. The correct answer is since. Since'den beri anlamına gelirdi. 2010'dan beri burada yaşıyorum. Choose the correct sentence. Gramatik olarak doğru cümleyi seçelim. A. If it will rain, we'll stay home. B. If it rains, we'll stay home. C. If it rained, we will stay home. What's the right answer? The correct answer is B. If it rains, we'll stay home. Eğer yağmur yağarsa evde kalacağız. Type 1, right? Present simple plus future. Eğer bu soruda hata yaptıysanız conditionals konusunu tekrar etmeniz gerekir. What's the opposite of polite? Polite kelimesinin zıttı hangisi? A. Rude, B. Kind, and C. Gentle. The correct answer is A. Rude. Rude kaba, polite ise kibar, nazik anlamlarına gelir. The next question. Which one is an idiom meaning start a conversation? Idiom, deyimler, right? Idioms. Start a conversation. A. Spill the beans. B. Break the ice. And C. Hit the sack. The correct answer is break the ice. That is start a conversation. Break the ice bir deyimdir ve ne anlama gelir? Conversation, start a conversation yani bir konuşmayı başlatmak anlamına gelir. Now we are moving on with B2. Şimdi B2 seviyesindeki sorularımıza bakalım. Which sentence is correct? Hangi cümle doğrudur? A. Despite the rain,
they went for a walk. B, despite the rain, they go for a walk. And C, despite the rain, they going for a walk. What's the right answer? What do you think? The correct answer is A. Despite the rain. Despite rağmen anlamına gelir. Yağmura rağmen they went for a walk. Bir yürüyüşe çıktılar demiş olduk. The next question. The movie was so boring that I almost asleep. So A, felt, B, fell, and C, fall. The correct answer is fell. Fall asleep. Asıl hali arkadaşlar. Fall asleep yani uykuya dalmak. Fall kelimesinin ikinci hali fell'dir. Düzensiz bir fiil. O halde diyeceğim ki fell asleep. The next question. Which phrasal verb means to cancel? Aşağıdaki hangi phrasal verb to cancel yani iptal etmek anlamına gelir? A. Put off. B. Take off. And C. Call off. So the right answer is call off. Call off means to cancel. The next question with B2 again. If earlier, I wouldn't have missed the bus. A. Leave. B. Left. And C. Had left. So the right answer here is C. Had left. Okay, again if conditionals. If type 3, değil mi? Past perfect plus would have done yapısı. Peki nasıl çeviririz bu cümleyi? Let's see. Eğer daha erken çıksaydım, okay, I wouldn't have missed the bus. Otobüsü kaçırmazdım. But it's too late now. Next question with B2. Despite very tired, she finished her homework. A. B. B. Being. And C. Being. Gramer yine despite'dan sonra rağmen anlamına geliyordu. Ne kullanırım? Gerund kullanırım yani being demem gerekir. Despite being very tired, çok yorgun olmasına rağmen she finished her homework, ev ödevini bitirdi demiş olduk. And now let's move on with C1. Okay, şimdi C1 seviyesindeki sorularımıza bakalım. What does meticulous mean? Meticulous kelimesi ne anlama gelir? A. Very careful and precise. B. Very fast and careless. And C. Very big and strong. So the right answer is very careful and precise. So meticulous çok dikkatli, titiz anlamına, precise anlamına gelir arkadaşlar. Choose the correct sentence. A. She suggested me to take a break. B. She suggested taking a break. And C. She suggested that taking a break. Okay, gerund infinitive konusu, let's say. So the right answer is B. She suggested taking a break. Question number 23. Had it not been for her advice, I into serious trouble. A. Would get. B. Got. And C. Would have gotten. Okay. Evet, doğru cevabım is would have gotten. Okay. Yine aslında conditional if cümlesi. Okay. So had'i başa alıp yine bakın ne yaptı? Had it not been is past perfect ve diğer tarafta would have done yapısı var. Alright.
Okay, we are moving on with C1. So I've got no sooner the meeting started, then the fire alarm went off. A had, B has, and C have. No sooner than yapısı var arkadaşlar. Okay, the right answer is, of course, A. Right, had started, past perfect, and then I have went off, past simple. No sooner than yapısı. Okay, devrik yapıyla kullanırdık. No sooner had the meeting started dedim. Ne anlama gelirdi peki? Olur, olmaz anlamına gelirdi. Right. One more question with C1. She was accused of plagiarism. And then she vehemently denied. A. Whom, B. Which, and C. Whose. So relative pronouns soruları, relative clause soruları. So the right answer is B. Which. Okay. Kendisinden önceki cümleyi tanımladığı için which kullanacağım. She was accused of plagiarism, which she vehemently denied. All right. Perfect. That was the end. Evet. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi kelime ve gramer açısından bir test oldu. Umuyorum ki size bir fikir vermiştir. En azından belki de eksik olduğunuz konuları not alıp oralara tekrar bakabilirsiniz. Yine kanalda bu videolar olabilir, bakabilirsiniz. Alright. Ve tabii ki diğer serilerimizin devamı gelecek. Hem B1, B2, C1 seviyelerine kadar zaten dersler yapıyor olacağız. Takipte kalın. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve seviyenizi lütfen benimle paylaşın. Alright, bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki derste, videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.